Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra. Bugün sizlere dikenler tacının bakımı hakkında bilgiler vereceğim. Ama ilk olarak kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi bu benim kendi evimde bakmış olduğum dikenler tacım, diğer adıyla mili çiçeği de deniyor sanırsam. Bunun bakımı hakkında bilgi vereceğim. Ben bunu yazın balkonuma çıkartıyorum. Şu an balkonumdan video çekmek için içeri getirdim. Kışın ise içeride bakıyorum. Yalnız eksi 7 dereceye kadar soğuğa dayanabildiğini biliyorum. Fakat bunu denemedim. Böyle bir bilgi de vermiş olayım. Aynı zamanda toprağı hakkında da bilgi vermek istiyorum size. Normal bir bahçe toprağı kullanabilirsiniz. Yani çarşıdan, pazardan aldığınız bahçe torfları kullanabilirsiniz. Ben bunları kullanıyorum. Suyu çok fazla seven bir bitki değil. Haftada bir kez suluyorum. Daha doğrusu bu toprak kuruduğunda, yani ellediğimde ve herhangi bir nem hissetmediğimde suluyorum ben bunu. Güneşi çok fazla seven bir bitki. Yani size şöyle söyleyebilirim. Günde en az 2 saat güneşe ihtiyacı var bu dikenler tacının. En az diyorum ben size. Ben devamlı güneş alan bir yerde bakıyorum. Devamlı güneşi seven bir bitki olduğu için güney bölgelerinde çok sıcaksa eğer öğlen vakitlerinde direkt güneş ışığı almamasına dikkat edin. Bu zarar verebilir ama onun haricinde güneşi çok seven bir bitki. Yani sabahtan akşama kadar güneş alan bir yerde bulundurursanız bu onun için çok iyi olacaktır. Zaten güneş almayan bir yerde bulundurduğunuzda bitkinin güneşe ihtiyacı olduğunu kendisi belli ediyor. Nasıl belli ediyor? Size şunu şöyle göstermek istiyorum. Şurada bir gövdesi var. Yani dikenle kaplı bir gövdesi var. Yetersiz güneşe maruz kaldığında devamlı boyunu uzatacaktır bu şekilde ve çiçek açmayacaktır hiçbir şekilde. Ama güneşe çıkarttığınızda, ben bunu daha önce denedim çünkü güneşsiz bir ortamda duruyordu bu ve devamlı boya gitmeye çalışıyordu. Zaten bu dikenleri su toplamak amacıyla, hani kendisini korumak amacıyla değil de su toplamak ve ağaçlara tırmanma amacıyla geliştiriyor. Bu yüzden güneşi çok seviyor. Güneşe çıkarttığınızda zaten boyunun uzamasını durduracaktır ve bol bol çiçek açmaya başlayacaktır. Ve bunun çoğaltılması hakkında da size bir bilgi vereyim. Çelikle çoğaltılabilen bir bitki normalde ama ben çelikle çoğaltmıyorum bunu. Tohumla çoğaltıyorum. Şu şekilde anlatayım ben size. Şimdi umarım netler. Evet. Bu çiçekleri kuruduğunda içerisinde tohumu oluyor. Yani tamamen kuruduğunda bunu alıp şu şekilde, yani tohumun toprağa aktardığınızda ve hafifçe elinizle üstünü kapat biraz su döktüğünüzde kendisi belli bir zaman sonra oradan çıkacaktır. Ben bunu bu şekilde çıkarttım. Şöyle göstermek istiyorum. Ve şu da diğer tohumdan çıkmış olan. Bu tabi biraz daha büyüyecektir. Yani ben demiş olduğum gibi çelikle çoğaltmaktan ziyade tohumla çoğaltmayı tercih ediyorum. Bu yaprakları kuruduktan sonra, yani çiçekleri kuruduktan sonra şu içerisindeki tohumları olacaktır. Bu tohumları elinizde bu şekilde yapıp toprağa aktarırsanız daha sonrasında kendisi belli bir müddet sonra çıkacaktır. Şu an için aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Bir de bunun budaması var. Eğer çok uzadığında, belli bir müddet uzadığında başlarından, yani şuralardan keserek budama yapabilirsiniz. Yalnız hani makasla kesmeyin. Çok keskin bir alet kullanmanız gerekiyor. Yani bahçıvan makaslarından kullanabilirsiniz. Normal makasla kesmeyin çünkü zedeleyecektir ve bu ona zarar verecektir. Budamasını yapabilirsiniz çok uzadıkça ve budamasını yaptıkça o kestiğiniz yerleri çelikleme usulüyle ekebilirsiniz. Onu da şöyle anlatayım ben size. Budama amacıyla yukarıdan kestiğiniz bir dalı, yani mesela şuradan kesiyorsunuz diyelim. Bunu 3-4 gün kurumasını bekledikten sonra nemli bir toprağa dikip
çoğaltılmasını yapabilirsiniz. Yalnız şöyle bir bilgi vereyim. Buna can suyu kullanmıyorsunuz. Yani çelikleme usulüyle toprağa diktiğinizde can suyu vermiyorsunuz. 3-4 gün sonra toprak kuruduğunda can suyunu döküyorsunuz. Ve toprağa dikmeden önce diken tacından aldığınız çeliğin kurumasına 3-4 gün ya da bir hafta boyunca kurumasına dikkat edin. Ondan sonra toprağa ekin. Bugünlük videom benim bu kadar arkadaşlar. Aklıma gelenleri sizlerle paylaştım. Eğer aklıma gelmeyen konular varsa bunlar için yorum atabilirsiniz. Cevaplarım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.